Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle üzerimde görmüş olduğunuz tek parçadan oluşan hırka yapılışını paylaşacağım. Yapılışı çok kolay. Öncelikle büyük bir parça yapıyoruz. Daha sonrasında birleştiriyoruz. Kol, cep ve lastik yaparak hırka şeklini oluşturuyoruz. Ben biraz büyük çalıştım. Bana göre bir tık büyük oldu. Standart beden için diyebiliriz. İpimi de kalın bir ip tercih ettim. Açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Gayet kolay. Sadece 2 günde yapabileceğiniz bir hırka. Yapılışına geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı bir etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için papatya roving ipini tercih ettim. Elimde olan bir ipti. Bunu değerlendirmek istedim. Yapısı inanılmaz güzel. Nereden aldığımın linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Farklı renk seçenekleri de bulunuyor ama rengiyle beraber modele çok yakıştığını düşünüyorum. İpin içeriğinden bahsetmek istiyorum. %20 yün, %80 akrilik karışımdan oluşuyor. 100 gram 100 metre uzunluğunda 6 milim tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyoruz. Eğer eliniz çok kalın ise eliniz çok sıkı ise daha kalın bir tığ numarası tercih etmeniz gerekiyor. Şöyle ipimi de göstermek istiyorum. Ben elimden geldiğince bol bir örgü yaptığım için 6 milim tığ benim için yeterli oldu. Dediğim gibi kalıp gibi durmasın. Model biraz salaş dökümlü olduğu için o yüzden eliniz sıkı ise daha büyük tığ numarasıyla başlangıç yapabilirsiniz. Videonun sonunda da ne kadar kullandığımdan bahsediyor olacağım. Şimdi ben burada parçamı tamamlayıp geldim. Düz dikdörtgen bir parça yapıyoruz. Burada 110 tane zincir çektim ve bu 110 zinciri nasıl belirledim? Örneğin şu koldan tuttum, devam ettim, gövde ve diğer kola gelecek şekilde bir zincir sayısı belirledim. Bu bende 110 tane zincir demek. İlk sıramızda kafesler yapıyoruz. Kafeslerden toplamda 55 tane kafesten oluşuyor. Üzerine çapraz modelimizi kuruyoruz ve üzerine sık iğne şeklinde modelimiz devam ediyor. Beraber küçük bir başlangıç yapacağız ve model kurulumunu nasıl yaptığımızdan bahsediyorum video içerisinde. Burada 110 zincir, bende 117 santim ölçüsü. Bakın şu genişliği 117 santim. Uzunluğunu ne kadar yapıyoruz? Burada 42 sıra boyunca devam ettim. Uzunluk tamamıyla tercih meselesi. Bence yeterli uzunlukta oldu. 42 sıra 76 santim. Bakın böyle alttan üste doğru ölçtüğümüzde 76 santim ölçüsünde parçamızı tamamlıyoruz. Şimdi böyle büyük parçamızı, dikdörtgen ana parçamızı tamamlayıp geldikten sonra birleştirme işlemine geçeceğiz. Öncelikle küçük bir başlangıç yapalım. Devamında beraber video içerisinde devam ediyor olacağız. Gövde kısmındaki modelimizi anlatımını yapmak için cep yapmıştım. Cebin bir tanesini çalıştım. İkinci cebi beraber yaparak model anlatımını paylaşacağım sizlerle. Burada 20 tane zincir üzerine modeli kuruyoruz. Bakın şu şekilde bir başlangıç yaptım. 20 tane zinciri çektim. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra boyunca giderek yeterli genişliğe ulaştım. Cebin bir tanesi bu şekilde tamamladım. Daha sonra sabitlemesini beraber yapacağız. Şimdi ikinci cep ve model anlatımıyla beraber başlayalım. İpimizin ortasına tığımızı yerleştirdik, döndürdüm ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Toplamda az önce de söylediğim gibi 20 tane zincir çekiyoruz. 20 tane zinciri çektikten sonra 20. zinciri parmağımla tuttum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzeri ipimi bir kez aldım. Bu 20. zincirimi atlıyorum ve bir önceki yani 19. zincir içerisinden tığımı geçirdim. Ve bir tane ikili trabzanımı yaptım. Birinci kafesimizi bu şekilde oluşturmuş olduk. Bir tane zincir, tığım üzeri ipimi bir kez aldım. Bir tane zincir atlıyorum. Bir sonraki zincirin içerisinden tığımı geçirdim. Ve bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir, tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir tane atlıyorum. İkinci zincirin içerisinden tığımı geçirdim. Ve bir tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir tane atlıyorum. Bir sonraki boşluktan zincir içerisinden tığımı geçirdim. Ve bir tane ikili trabzan.
Bu şekilde son zincire kadar devam ediyoruz. Bakın elimi de olabildiğince bol tutuyorum. Sıkı tutmuyorum. Çünkü kalın iplerde sıkı bir örgü yaparsanız çok sert olacaktır. Duruşu da güzel olmayacaktır. O yüzden elimi olabildiğince bol tutmaya çalışıyorum. Sıra sonundaki birinci zincirimden de tığımı geçirdim ve bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım. Ve sıra sonunda saydığımızda 10 tane kafese ulaşmış olduk. Şimdi örgümün diğer tarafına dönüyorum. İkinci sıram. 1 2 3 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bakın buradaki ilk boşluğa değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Şimdi burada bu trabzanın altından tığımı geçiriyorum ve ilk boşluktan, şöyle arkadan göstereyim, ilk boşluğa döndüm. İpimi çektim ve ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde çapraz modelimizi kurmuş olduk. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. İkili trabzan. Geriye döndüm. Boşluktan bir önceki bakın boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ikili trabzanımı yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan. Bir önceki boşluğa geldim. İkili trabzan. Bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. İkili trabzanımı yapıyorum. Hemen bir önceki boşluktan tığımı geçirdim ve ikili trabzanımı yaptım. Bakın buradaki boşluğa değil, bir sonraki boşluğa geliyoruz. İkili trabzan. Bir önceki boşluktan tığımı geçirdim. İkili trabzanımı yaptım. Bir sonraki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Bir önceki boşluğa geldim. İkili trabzanımı yaptım. Bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir önceki boşluğa döndüm. Şimdi son boşluğuma da çapraz modelimi yaptıktan sonra sıramız burada bitmiyor. Hemen tığımın üzerine ipimi bir kez aldım ve zincirin içerisinden tığımı geçirip bir tane trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Başlangıçta da 3 tane zincirle başlamıştık. Sıra sonunda bir tane trabzan yaparak sıramızı tamamladık. Modelimiz bu şekilde. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim ve ipimi tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki trabzanın tepesine geldim. İpimi çekiyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki trabzanın tepesine geldim. Bir tane sık iğne. Şimdi burada son trabzanın tepesine de bir tane sık iğne yapıyorum ve sıra sonundaki zincir içerisine de bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım.
Örgümün diğer tarafına döndüm. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şimdi burada kafes modelimizi yapacağız. Yani birinci modelimize geri dönmüş oluyoruz. 4 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bakın bir tane sık iğne atlıyorum. Bir sonraki sık iğneden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir, bir tane atladım. Bir sonraki boşluğa geldim. İkili trabzan. Bir tane zincir, bir sonraki boşluğa geliyoruz. İkili trabzan, bir tane zincir, bir boşluk atladım, bir sonraki boşluğa geldim. İkili trabzan. Bir tane zincir, bir boşluk atladım, bir sonraki boşluğa geliyorum. İkili trabzan. Şimdi sıra sonuna geldiğimde bir tane boşluğum ve bir de zincir çektim nokta var. Bir zincir çektim ve buradaki sondaki zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Şöyle bir bakalım ve sayalım istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10 tane kafese ulaşmış olduk. Başlangıçta da 10 tane kafesimiz vardı. Yine saydığımızda 10 tane kafese ulaştık. Yani herhangi bir eksiltme arttırma yapmadan modelimiz düz bir şekilde devam ediyor. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluğuma değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir önceki boşluğun içine geldim. İkili trabzanımı yaparak çapraz modelimi oluşturdum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir sonraki boşluğa geliyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan. Bir önceki boşluğa geldim. İkili trabzan. Buradaki boşluğa değil, bir sonraki boşluğa geldim. Arkaya döndüm. Ve son çapraz modelimi de yaptıktan sonra tığımızı ipimi bir kez alıyorum ve zincirin içerisinden de tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım. Şöyle bir bakalım. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir, hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne, yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Sık iğne şeklinde her boşluğa, her trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz.
Sıra sonundaki zincirimin içerisine de sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir tane boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Bir tane zincir çektim. Bir tane atlıyorum ve bir sonraki boşluğa gelerek ikili trabzanımı yapıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir tane zincir çektim ve sıra sonundaki son zincirden de tığımı geçirip bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincirimi çekip artık burada ipimi kesiyorum. Çünkü cep için yeterli uzunluğa ulaşmış oldum. Dilerseniz siz de benimle beraber cep başlangıcıyla başlayabilirsiniz. 2 tane cebinizi yaptıktan sonra, yani modelinizi kavradıktan sonra gövde kısmının başlangıcını yapabilirsiniz. Sizlerle sayı ve ölçümü paylaştım. Model hep aynı şekilde devam ediyor. Sık iğne yaptıktan sonra birinci sıraya dönüyoruz ve kafesin üzerine çapraz model üzerine sık iğne şeklinde istediğiniz ölçüye ulaşana kadar devam edip geliyorsunuz. Şimdi parçamızı tamamlayıp geldik uzun bir şekilde. Örgümüzün iç tarafından dikme işlemi yapıyoruz. Öncelikle bir katlama yapıyoruz. Bu bir tane kenarda tam orta noktası eşit olacak şekilde bir katlama yapıyoruz. Düzgün bir şekilde. Üstte farklı, altta farklı model olduğu için tam anlamıyla eşit olmuyor ama ölçü olarak birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi bu şekilde bir ayarlama yaptık, eşitledik. Daha sonra belli bir kısma kadar dikme yapacağız. Buraya kadar ben bir belirleyici koydum. Buradaki bırakmış olduğum açıklık benim kol boşluğum. Şöyle tutup göstermek istiyorum. Burada sıra sayısı paylaşmam çok doğru olmayabilir sizlerle. O yüzden kaç santim boşluk bıraktım? 11 santim kadar bir boşluk bıraktım. Daha az ya da daha fazla da yapabilirsiniz ama bence yeterli bir genişlik oldu. Buraya kadar dikme işlemi yapacağız. Şimdi şu üst noktadan, örgümün iç kısmında olduğumu söylemiştim. İç noktadan hemen en üstteki boşluktan bir başlangıç yapıyorum. Ve burada karşılıklı düz bir dikme işlemi yapıyoruz. Şimdi ilmek belirleyicinin olduğu noktaya kadar geldikten sonra ipimizi düğümleyip birkaç kez yürütme yapıyorum gizleyebilmek adına ve burada kesiyorum. Bakın buradaki boşluğumuz bu şekilde oldu. Şimdi aynısını diğer tarafa da şöyle önden de sizlere göstereyim. Kaydırdım. Burada şöyle bir katlama yapıyoruz. Yine aynı ölçüde açıklık bırakıyoruz ve buradan başlayıp buradaki açıklık bırakacağımız noktaya kadar dikip geliyoruz. Şimdi kolların dikme işlemi tamamladıktan sonra güzelce bir katlama yapıyoruz. Dümdüz olacak şekilde bir katlama yapıyorsunuz. Ve bu şeklimizi oluşturduktan sonra bu alttaki noktamdan ben birkaç sıra daha alta doğru uzatma yapmak istiyorum boyunda. Ama denediğinizde sizin için boy yeterliyse eğer bu noktada bırakabilirsiniz. Ben bir tık böyle uzun bir hırka çalışmak istediğim için tam katlama yapmış olduğum noktadan bir başlangıç yapacağım. Şöyle tığımı yerleştirip bir tane zincir çektim. Hemen şöyle düzelttiğimde sık iğnenin üzerine kafes modelimizi yapıyorduk. Hemen tığımızı ipimi bir kez aldım. İlk boşluktan tığımı geçiriyorum. Ve bir tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir, bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa gelip ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir, bir boşluk atlayıp bir sonraki boşluğuma geliyorum. İkili trabzan şeklinde modelimi devam ettiriyorum.
Şimdi son boşluğuma kadar ikili trabzanımı, kafeslerimi oluşturduktan sonra örgümün diğer tarafına dönüyorum. Kafesin üzerine çapraz modelimizi yapıyorduk. 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. İlk boşluğa değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan, geriye döndüm. İkili trabzan yaparak çapraz modelimi oluşturdum. Bir sonraki boşluğa geldim. Bir önceki boşluk. Şeklinde devam ediyoruz. Sıramızı tamamladıktan sonra örgümün diğer tarafına dönüyorum. Şimdi çok büyük olduğu için ekrana sığdırmak bir tık zorluyor beni. Çapraz modelimizin üzerine sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir çektim. Dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne ve devamında her trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonundaki zincirin içerisinden de tığımı geçirip sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım. 3 sıra boyunca devam etmiş olduk. Örgümün diğer tarafına dönüyorum. Kafes modelimi oluşturacağım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Bir sonraki sık iğnenin olduğu noktaya gelip ikili trabzan. Bir zincir, bir tane atladım. Bir sonraki boşluktayım. İkili trabzan şeklinde devam ediyorum. Şimdi sıra sonundaki son kafesimi de yaptıktan sonra bu bizim 1, 2, 3, 4. sıramız. 4 sıra benim için yeterli oldu. Dilerseniz daha da modelimizi aynı şekilde devam ederek hırkanın boyunda uzatma yapabilirsiniz. Şimdi burada hiç ipimi kesmeden örgümde diğer tarafa doğru devam ediyoruz. Burası gövde kısmımız, ön gövde kısmımız, lastik oluşturacağız. Bir bütün halinde devam edelim istiyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yatay boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek yarım trabzan. Şöyle ipimi düzeltmem gerekiyor. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 tane yarım trabzan. Altta sık iğne var. Sık iğnenin içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane yarım trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yatay trabzan boşluğuna geliyorum. İlmeklerimi tek seferde çekerek yarım trabzanımı yaptım. Aynı boşluğa dönerek 2 tane yarım trabzan. Şu ipimi de şöyle tuttum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Bir alttaki boşluktayım. Tüm ilmeğimi tek seferde çektim. Yarım trabzan. Aynı boşluğa geldim. 2 tane yarım trabzan. Ve burada sık iğnenin tepesinden de tığımı geçirdim. Bir tane yarım trabzanımı yaptım. Artık alt taraftaki, daha doğrusu üste doğru dönüş yapmış oluyoruz. Şöyle trabzan ve sık iğnenin olduğu noktadayız. Burası sık iğnelerden oluşuyor. Şöyle göstermek istiyorum. Buradan başlangıç yapmıştık. Üst gövdeye doğru geçişimizi yaptık. Burada her sık iğnenin tepesine bir tane yarım trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Burada trabzanları göstereceğim sizlere. Şimdi burada trabzanın olduğu noktaya kadar geldim. Trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Yarım trabzan. Boşluktan geçirdim. Yarım trabzan. Trabzanın olduğu nokta. Boşluğa geldim. Bakın bir tane boşluğa bir tane trabzan olduğu noktaya yarım trabzan yapıyorum. Burada önemli olan dümdüz bir görüntü elde etmemiz gerekiyor. Eğer marullaşma oluyor hissediyorsanız daha az da yarım trabzan yaparak devam edebilirsiniz. Şimdi burada başladık. Bu bizim diğer kısımdaki kol birleştirmesi noktamıza kadar devam ediyor. Daha sonra ise sık iğnelere devam ediyoruz. Ta ki bu ilave etmiş olduğum, altta uzatmak için ilave etmiş olduğum noktaya kadar yarım trabzan yapmaya devam ediyorum. Şimdi alttaki ilave etmiş olduğum noktaya kadar geldim. Burada yatay 2 trabzan içerisinde bir tane yarım trabzan. Tekrar aynı boşluğa döndüm. 2 tane yarım trabzan. Altta yine yatay boşluğum var. 1, 2 tane yarım trabzan. Sık iğnenin olduğu nokta var. Bir tane ve sondaki boşluğuma da 1, 2 tane yarım trabzan yaparak sıramı tamamladım.
Diğer kenarda başlamıştık. Buradaki kenara kadar devam ettik. Şimdi örgümün diğer tarafına dönüyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluğun arka dalından tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekip yarım trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğun arka dalındayım. Bir tane yarım trabzan. Bakın direkt böyle boşluktan değil, arka daldan tığımızı geçiriyoruz. Yarım trabzanımızı yapıyoruz. Ve sıra sonuna kadar her boşluğun arka dalına bir tane yarım trabzan yapmaya devam ediyorum. Şimdi lastik bundan ibaret. Sıra sonuna kadar geldiğimizde şuradaki noktamıza 2 zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Hemen yandaki boşluğun arka dalına batarak dönüşümü sağlıyorum. Bu şekilde istediğiniz lastik genişliğine ulaşana kadar devam edip geliyoruz. Şimdi sıra geldi kol lastiğine. Kol lastiği için 21 tane zincir çekerek başlangıç yapıyoruz. Hemen bir tane zincirimi çektim ve devam ettim. 21 tane zincire ulaştıktan sonra 21. zinciri parmağımla tuttum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. 21. zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek yarım trabzanımı yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek yarım trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki zincire geliyorum. Yarım trabzan. Yandaki zincire geldim. Yarım trabzan şeklinde son zincirimize kadar devam ediyoruz. Sıra sonundaki son zincirimin içerisine de bir tane yarım trabzan yaparak toplamda 22 tane yarım trabzana ulaşmış oldum. 2 zinciri de bir tane trabzan kabul ediyoruz. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. 1, 2 tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluğun arka dalından, bakın direkt boşluktan değil, arka daldan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek yarım trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Arka daldan tığımı geçiriyorum. Yarım trabzan. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonundaki son boşluğumun arka dalından tığımı geçirip yarım trabzan yaptım. Burada direkt dönüşümüzü sağlamıyoruz. Çünkü ilk sıramızda sizlere söylemiştim. 2 zincirimi de bir tane trabzan kabul ettiğim için sıra sonunda mutlaka ikinci zincirin tepesine batma işlemi yapmam gerekiyor. Diğer türlü eksiltme yapmış oluruz. Birinci sıramda şu anda 22 tane yarım trabzan var. Sondaki zincire batma işlemi yapmazsam ikinci sıramda 21 tane yarım trabzana ulaşmış oluyorum. Bu da her sırada bir tane eksilmek anlamına geliyor. O yüzden sıra sonundaki zincirden de tığımı geçirdim. Tek seferde çekerek yarım trabzanımı yapıp sıramı tamamladım. Örgümün diğer tarafına döndüm. 1, 2 tane zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluğun arka dalından tığımı geçiriyorum ve yarım trabzanımı yaptım. Devamında her boşluğun arka dalına bir tane yarım trabzan yapmaya devam ediyorum. Buradaki önemli olan nokta, başlangıçta dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluğun, daha doğrusu trabzanın tepesine batma işlemi yaparak başlıyoruz. Ve sıra sonuna geldiğimizde zincirin tepesine batmayı unutmuyoruz. Aklım karışıyor derseniz birkaç sıra boyunca trabzan sayısını sayarak devam edebilirsiniz. Sökmektense sayarak ilerlemeniz daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam edip geliyoruz. Şimdi kolu tamamlayıp geldim. Toplamda 15 sıra boyunca gittim. Benim için yeterli uzunlukta oldu. Şu şekilde katladığımızda istediğiniz uzunluğa ulaşmış olmanız ve genişliğe ulaşmış olmanız gerekiyor. Şimdi burada 15 sıra bende kaç santim? Hemen sizlerle ölçümü paylaşmak istiyorum. Genişliğini ölçtüğümde 23. Bu şekilde ölçtüğümde ise 25 santim ölçüsünde tamamlamış olduk. Tamamladıktan sonra öncelikle buradaki parçamı ikiye katlıyorum. Örgümün ters kısmından karşılıklı bir dikme işlemi yapıyorum.
Buradan başlıyoruz ve üstteki noktamıza kadar, şuraya kadar dikip geliyorum. Kolun birleştirme işlemini tamamlayıp geldim. Bu şekilde dikme işlemini yaptıktan sonra buraya sabitlemesini yapıyoruz. Şu an örgümün düz tarafındayım. Düz tarafında herhangi bir bölgeden dikmeye başlayabilirsiniz. Şöyle başlangıcımı yaptım. Bu alttaki noktadan da geçiriyorum. Karşılıklı iğnenizi geçirebildiğiniz her boşluktan eşit bir şekilde buraya dikme işlemini tamamlıyoruz. Ve size bahsettiğim gibi kolun dikme işlemini tamamladım, geldim. Diğer kolu da aynı şekilde sabitleyip geliyorum. Kolun dikme işlemini tamamlayıp geldim. Daha sonrasında öne cep sabitlemesini de yaptım. İstediğiniz herhangi bir noktaya cebi de düz bir şekilde dikerek sabitleyebilirsiniz. Büyük bir hırka olduğu için ekran sığdığı kadarıyla sizlere göstermek istiyorum. 10 adet ipim vardı. 10. yumamdan hala bu kadar elimde ipim kaldı. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışacaksanız 10 adet yeterli olacaktır. Bence standart beden oldu. Üzerimde duruşunu videonun başlangıcında paylaşıyorum sizlerle. Salaş bir duruş var. O yüzden standart beden oldu. M beden içinde rahatlıkla kullanabileceğinizi düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.